Kemerlerini sıkıca bağla çünkü bugün seninle tam yarım asır öncesine gidiyoruz. 1976 yılının o sıcak, tozlu ve bir o kadar da kahkaha dolu atmosferine doğru efsanevi bir yolculuğa çıkıyoruz. Gerçekten de öyle bir yolculuk ki bu, günümüzde bile en ufak bir aile içi kriz veya inatlaşma gördüğümüzde aklımıza anında o meşhur Tellioğlu ve Seferoğlu kavgası gelir. Kesinlikle. Amacımız da tam olarak o bitmek bilmeyen kavganın merkezine, o büyük fırtınanın koptuğu yere inmek. Sahi, kimdir bu iki aile? Aralarındaki bu toprak hırsı, bu Yeşil Vadi takıntısı nasıl oluyor da hem böyle büyük bir felakete hem de eşi benzeri görülmemiş bir komediye dönüşüyor? Senaryosunu usta kalem Yavuz Turgul'un yazdığı, yönetmen koltuğundaysa Kartal Tibet'in oturduğu o büyük efsanenin, yani Tosun Paşa fırtınasının en derinlerine dalıyoruz aslında bugün. Aynen öyle. Ama bu fırtınanın içine tamamen girmeden önce hikayenin kalbindeki o isme bir mercek tutmamız şart bence. Tosun Paşa kimliğinin tarihi bir gerçekliği var sonuçta. Evet, orası çok kritik bir nokta. Ekrandaki o absürt, o inanılmaz komik karakter aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemki Mısır valisi Kavalalı Mehmet Paşa'nın öz oğlu olan Ahmet Tosun Paşa'dan ilham alıyor. Gerçek bir figür yani. Tabii, tamamen gerçek. Hatta tarihi kayıtlara baktığımızda bu Ahmet Tosun Paşa'nın aynı zamanda o meşhur İbrahim Paşa'nın da kardeşi olduğunu görüyoruz. Yani o isimler öyle rastgele seçilmiş değil. İşin perde arkasında çok sağlam bir temel var desenize. İşin daha da ilginç yanı şu ki, bu hikayenin kökleri aslında 1939 yapımı çok daha eski bir filme dayanıyor. O ilk filmde Tosun Paşa'nın küçüklük dönemi işleniyor. Vay canına, demek koca bir tarihi altyapı var karşımızda. Aynen öyle. Yani sadece rastgele yazılmış bir güldürü değil bu. Tarihi figürlerin son derece zekice kurgulanmış harika birer yansıması var ortada. O tarihi ciddiyetin böylesine devasa ve komik bir kaosa nasıl dönüştüğünü görmek gerçekten inanılmaz. Hikayemiz Tellioğlu konağında tam anlamıyla bir sabah kriziyle açılıyor hatırlarsan. Hem de ne kriz. Ailenin o mutlak hakimi, o sert reisi Akil Tellioğlu erkenden uyanmış ve sofraya geç inenlere adeta ateş püskürüyor. O otoriter sesiyle yankılanan bir bağırışı var. "Ben kızlarıma, damatlarıma öğretemedim mi? Bu evde kahvaltıya saatinde inilecek" diye. Oradaki o askeri disiplin saplantısı aslında ailenin sonradan yaşayacağı o büyük çöküşün ilk sinyali gibi değil mi sence de? Kesinlikle öyle. Zaten oradaki aile dinamiklerini incelemek, bir toplumun anatomisini çıkarmak gibi bir şey. Kardeşi Adile'nin o inanılmaz yatıştırıcı gücünü görüyoruz. O dengeleyici tavrı harika gerçekten. Abisini sakinleştirmek için sarf ettiği o meşhur "haklısın" dedin abi repliği var ya, evin içindeki o gerilimli havayı bir süreliğine de olsa yumuşatıyor. Maskeliyor diyelim biz ona. Çünkü asıl bomba orada Lütfü karakteri. Geç uyanmasına ve babasının o sert çıkışına rağmen duruşunu hiç bozmadan merdivenlerden iniyor. Göğsünü kabartarak iniyor hem de. Evet, adeta kasılarak bir Tellioğlu erkeğe asla geç kalkmaz diyebilmesi çok kritik bir detay. Bu sadece içi boş bir kibir değil aslında. Nasıl yani? Biraz açsana orayı. Lütfü karakteri aslında babasının o ezici, mükemmeliyetçi beklentileri altında yıllarca ezilmiş, son derece trajik bir figür. O sergilediği kibir, babasının gözünde bir hiç olmamak için geliştirdiği çaresiz bir savunma mekanizmasından ibaret. Çok doğru bir tespit bu. Lütfü'nün sürekli babasına yaranma çabası zaten hikayenin ana motor gücü oluyor ilerleyen dakikalarda. Sofradaki o mahkeme salonu havası da tam bunun kanıtı işte. Değil mi? Akil Bey masanın başından kızlarına ve damatlarına resmen general edasıyla nota veriyor. "Bir daha beni sofrada bekletmeyin, bacaklarınızı kırarım" diyerek tehditler savuruyor. Ardından da dediklerim anlaşıldı mı asker edasıyla hepsinden tek tek onay alıyor bir de. Tam o sırada evin hanımı konumundaki Adile'nin çayları servis etmesi Akil'in gözünden kaçmıyor tabii. "Ne yapsın zavallı" diyerek korumaya çalışıyor gerçi ama... Akil orada hemen çıkışıyor, bu evin uşağı yok mu diye. İşte Lütfü de sırf babasından o beklediği aferini almak için fırlayıp evin uşağı Şaban'dan hesap sormaya gidiyor. Lütfü'nün Şaban'ı koskoca Akil Bey'in yatağında sere serpe uyurken yakaladığı o sahne beni her izlediğimde gülme krizine sokar. İşin komik tarafı sadece o yatış şekli değil ki. Şaban'ın o sınıf farkını zerre kadar umursamayan, aşırı rahat tavrı var orada.
Yakalandığı an sıfır panik. Gerçekten yatışımda bir tuhaflık mı var demesi ayrı bir olay. Asıl olay hemen anında uydurduğu o sahte rüya. Alt sınıfın üst sınıfı kendi pratik zekasıyla nasıl alt ettiğinin çok güzel bir örneği o sahne. Şaban, Lütfü'nün az önce konuştuğumuz o kibir dolu zaafını çok iyi biliyor sonuçta. Çok iyi biliyor hem de. Onu hemen uydurma bir kahramanlık fantazisiyle manipüle etmeye başlıyor. Siz beyaz bir atın üstünde kılıcınızı çekmişsiniz, Seferoğullarına hücum ediyorsunuz diyerek Lütfü'nün egosunu tavan yaptırıyor. Lütfü tam böyle gururlanıp yelkenleri suya indirecekken o sahte rüyanın vurucu bir sonu var. Derken Seferoğullarından birisi sizi yakaladı ve başınızı ota soktu diyor Şaban. Lütfü'nün fantazisinin yerle bir olmasıyla attığı o efsanevi tokat var ya, işte o tokat aslında sınıf çatışmasının fiziksel bir dışa vurumu gibi. Çok doğru. O tokatın yankısı daha konakta bitmeden hikayeye ailenin en talihsiz ismi dahil oluyor. Namı diğer Küçük Enişte Bekir. Zekiye'nin kocası, evet. Üstü başı paramparça, saç baş dağılmış bir halde Seferoğullarından Kasım tarafından feci şekilde dövülmüş olarak içeri giriyor. Aile büyük bir infial içinde ne olduğunu anlamaya çalışırken Şaban'ın o sinir bozucu araya girişleri başlıyor. Bekir, garibim nasıl olduğunu anlamadım, birden birbirimize girdik derken Şaban araya girip o inanılmaz soruyu soruyor. Birbirinizi hiç görmediniz mi? Büyük bir ciddiyetle soruyor bunu bir de. Olayın tüm dramını bir anda baltalıyor adam. Akil Bey bu laubaliliğe dayanamayıp Şaban'a sofrayı toplamasını emrediyor. Fakat o sırada evde intikam çanları çalmaya başlamış bile. Seferoğullarına ölüm naraları yükseliyor her kafadan. Şaban'ın bu kaosun ortasında o nazikçe toplanması gereken kahvaltılıkları, çay bardaklarını acımasızca sofra bezinin içine doldurup sırtlaması var ya. Ailenin o anki zihinsel karmaşasının fiziksel bir özeti gibi resmen. Tabii kavgayı başlatan o asıl fitili, o meşhur Yeşil Vadi'yi ele geçirme hırsını hiç atlamamak lazım. Seferoğlu Kasım'ın attığı dayağı kendi ailesine gururla anlatması ve o Yeşil Vadi hırsı iki aileyi de çöllere döküyor sonunda. Yeşil Vadi yolculuğu başlı başına bir hayatta kalma mücadelesi aslında. Tellioğullarının çöldeki o çileli yürüyüşünü düşünsene. Rehber olarak Şaban'ı seçmelerinin bedelini aşırı ağır ödüyorlar. Kestirme yol diyerek aileyi uçsuz bucaksız bir çölde günlerce dolandırması yetmiyormuş gibi hepimizin ezbere bildiği o su küpü olayı yaşanıyor. Çöl sıcağında artık susuzluktan kavrulan Lütfü, Şaban'dan su küpünü getirmesini istiyor. Şaban gayet sakin, boş küpü getirince Lütfü isyan ediyor haliyle. Şaban'ın o efsanevi cevabını unutmamak lazım. Küpü al dedin, aldık, içine su koy demedin ki. Sadece bir sakarlık değil bu aslında. Otoritenin verdiği o eksik emirlerin, liyakatsiz ellerde nasıl büyük krizlere yol açtığını gösteren muazzam bir hiciv bu sahne. Kesinlikle. Üstüne bir de Şaban'ın eşeğinin ailenin bindiği develeri ayartıp kaçırması var. Ya evet, develer bile yoldan çıkıyor adamın yüzünden. Tellioğullarının o soylu maskesinin ardında aslında ne kadar organize olmaktan uzak, ne kadar beceriksiz bir topluluk olduğu ortaya çıkıyor o çöl sahnelerinde. O cehennem gibi çölden sonra Yeşil Vadi'ye vardıklarında ise tam bir diplomatik felaket yaşanıyor. Tellioğulları tam burası bizim diyecekken Seferoğulları çıka geliyor karşıdan. Olaylar o kadar büyüyor ki İskenderiye Bey'i Daver'in kumandanı duruma el koyup iki aileyi Daver'in huzuruna çıkarıyor. Daver Bey'in ofisindeki o sessiz gerilim çok ikoniktir benim için. Sükunet sağlanmış gibi duruyor ama masanın altından birbirlerine o gizli çelme takmaları, Kaş göz işaretleriyle edilen o sessiz tehditler falan, dışarı çıktıkları an o bastırılmış öfkenin devasa bir kavgaya dönüşeceği çok belliydi zaten. ve nitekim dönüşüyor da, işte o kavga sırasında Seferoğullarından birisi elindeki koca bir odunla Tellioğlu Akil'in kafasına öyle bir vuruyor ki evin reisinin beyin devreleri tamamen yanıyor. Birdenbire o kanlı bıçaklı düşmanı olan Seferoğullarını sevmeye başlıyor adam. Kendi uşağı Şaban'ı amcası sanıp ellerine falan sarılıyor. Ekranda izlemesi aşırı komik bir sahne bu. Komik olmasına komik ama burada araya girmem lazım. İşin arka planında çok üzücü, çok ağır bir gerçek var maalesef.
Ne yazık ki öyle. Tam bu noktada konunun seyrini biraz değiştirip perde arkasındaki o acı olayı anmak durumundayız. Dinliyorum. Filmde Akil karakterini böylesine büyük bir ustalıkla canlandıran değerli oyuncumuz Akil Öztuna, çekimler sırasında deveden düşerek çok ciddi bir beyin kanaması geçiriyor. İnanılmaz üzücü bir olay gerçekten. Maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamıyor ve 71 yaşında hayata veda ediyor. O efsanevi karakteri filmin geri kalanında bir daha hiç göremememizin asıl sebebi senaryo gereği değil, sette yaşanan bu trajik kayıptır aslında. Hüzün ve o büyük ustaya duyulan inanılmaz bir saygı da ekleniyor ister istemez. Sinemanın o eğlenceli perdesinin arkasında bazen ne kadar ağır bedeller ödendiğini yüzümüze çarpıyor resmen. Kesinlikle öyle, çok haklısın. Ekrana, o kurgusal dünyaya mecburen geri döndüğümüzde ise senaryonun bu devasa boşluğu Lütfü'nün bitmek bilmeyen hırsıyla ustaca doldurduğunu görüyoruz. Babası Akil'in devre dışı kalmasıyla Lütfü reisliği büyük bir iştahla devralıyor hemen. İlk icraatı da Yeşil Vadi'nin anahtarı olarak gördüğü Daver'in kızı Leyla'yı kendi saflarına çekmek oluyor. Bunun için de ailenin tüm kadınlarını Leyla'nın da bulunduğu o meşhur hamama yolluyor operasyon için. O hamam sahnesi tam bir statü, güzellik ve yaş üzerinden yapılan korkunç bir psikolojik savaş resmen. Meydan okumaların en büyüğü yaşanıyor orada. Tellioğulları kadınlarının başlattığı o sözlü taarruzu hatırlasana. 18 yaşında da Leyla Hanım kimlere aldanmış diyerek giriyorlar lafa. Seferioğulları kadınların da hiç altta kalmıyor tabii. 45 yaşında Adile Hanım pek de kartlaşmış diyerek çok daha sert, çok daha kişisel bir kontratak yapıyorlar. Sözlü düello öylesine çığırından çıkıyor ki bir süre sonra. Sizden ala çirkef olmaz bey kızı size kalmaz dizelerinden sonra o epik sokak ağzı kapanışı geliyor. Hadi oradan Rukiye Hanım ağzını yırtarım çıkışı değil mi? Aristokrat maskelerin bir anda o kenar mahalle kavgasına dönüşmesini izlemek paha biçilmez gerçekten. Bu diyaloglar karakterlerin o soylu geçinen maskelerinin tamamen düştüğü yer işte. İçlerindeki o ilkel, o acımasız rekabet duygusu çırılçıplak ortaya çıkıyor. Bu hamam savaşından sonra iş tabii resmiyete, yani Daver'in köşkünde yapılan o gergin kız isteme merasimine dökülüyor. İki aile karşılıklı dizilmiş, nefesler tutulmuş durumda. Daver Bey kızı Leyla'ya kimi istediğini sorunca Leyla Seferoğlu Sufi'yi seçtiğini söylüyor. Tellioğulları o büyük konaktan boynu bükük, perişan bir halde ayrılıyor. Ama Lütfü'nün pes etmeye hiç niyeti yok. O statü odaklı sinsi beyni hızla çalışmaya başlıyor ve Türk sinemasının o en büyük kimlik dolandırıcılığı planı devreye giriyor. Evin sıradan sakar uşağı Şaban'ı herkesin ismini duyunca korkudan titrediği o gerçek Tosun Paşa kılığına sokmak, Bu sahte kimlik inşası aslında sosyal statü sahtekarlığının zirvesi bence. Lütfü, Osmanlı bürokrasisinin o sadece gösterişe ve isme dayalı kof yapısını hacklemeye çalışıyor orada. Başlangıçta bu sadece Tellioğlu konağında Daver'in kumandanına karşı yapılan basit bir gövde gösterisiyken olay giderek büyüyor. Arkamız sağlam imajı vermek isterken iş kontrolden çıkıyor. Sahte Tosun Paşa, Yeşil Vadi'yi Lütfü adına istemek için köşke gönderiliyor bir de. İşte sistemin tamamen çöktüğü an burasıdır bence. Şaban, o köşkte Leyla'yı yani Müjde Ar'ı gördüğü an, Lütfü'nün ona günlerce ezberlettiği tüm o methetme talimatlarını saniyesinde unutuyor. Çünkü Şaban abayı yakıyor Leyla'ya. İnsan doğasının o kontrol edilemez duygusu karşısında Lütfü'nün o kusursuz sandığı hiyerarşik plan paramparça olmaya başlıyor. Köşkte ipler yavaş yavaş koparken bir yandan da Daver Bey'in konukları için düzenlediği o geleneksel oyunlar başlıyor bahçede. Eğlence gibi görünen ama aslında iki ailenin birbirini yok etme çabası olan oyunlar. Ağızda kaşıkla yumurta taşıma yarışından tut, çuval yarışına kadar. Yoğurt donu tepsilerde altın bulma savaşı ve o devasa halat çekme mücadelesi. Herkes gülümsüyor kameralara ama aslında herkes birbirinin kuyusunu kazıyor o anlarda. Oyunların hemen ardından hamamda yaşanan o yüzleşme ise hikayenin bence asıl dönüm noktası, asıl devrimidir. Kesinlikle. O ana kadar Lütfü'nün emir kulu olan, rüyaları bile Lütfü tarafından manipüle edilen Şaban gitmiş, yerine hür iradesini ve gücünü keşfetmiş yepyeni bir adam gelmiştir. Şaban'ın hamamda Lütfü'ye dönüp
Leyla'yı bana sen isteyeceksin diye meydan okuması muazzam bir sahne. Alt sınıfın üst sınıfa karşı net bir başkaldırısı bu. Lütfü yıllardır kendi elleriyle kurduğu o tahakküm sisteminin bir anda çökmesini kaldıramıyor tabii. Aklını yitirme noktasına geliyor resmen. Ölsün Şaban, yaşasın Seferoğulları diye bağırıyor isyan ederek. Onlar bile bize bu kötülüğü yapmaz diyerek düşmanına sığınıyor adam. Statü kaybının bir insanı kendi can düşmanına sığınacak kadar çaresiz bıraktığının harika bir özeti bu isyan. Lütfü'nün o çaresizliği komedinin zirvesi. Ama İskenderiye'deki bu sahtekarlık, Mısır'da, Kahire'de bulunan gerçek güç sahibinin, hakiki Tosun Paşa'nın kulağına çoktan gidiyor o sıralarda. Oktar Duruka'nın canlandırdığı o heybetli, korkutucu paşa, haberi aldığı an öfkeden deliye dönüyor zaten. O alçağın kellesini bizzat ben alacağım diyerek askerleriyle yola çıkıyor hemen. İskenderiye'ye gelip kendini İbrahim olarak tanıtması ve istihbarat toplaması, yaklaşan o büyük fırtınanın en net habercisi. Bu fırtına yaklaşırken Lütfü'nün Daver'in karşısındaki o zavallı, ağlamaklı hali tam bir ironi aslında. Lütfü, gözyaşları içinde Daver'den Leyla'yı sahte Tosun Paşa'ya istemek zorunda kalıyor kendi elleriyle. Daver'in kararını değiştirmesi için Şaban'ı kötülemeye çalışıyor bir de. İçkisi var, karıya kıza gider diyerek tüm zaaflarını döküyor ortaya. Ancak burada çok vurucu bir ahlaki çöküş eleştirisi var sistemin kendisine dair. Statü ve güç peşinde kör olmuş Daver, bu ahlaki kusurların hiçbirini zerre umursamıyor. Erkek dediğin çapkın olur diyerek durumu meşrulaştırıyor adam. Yeter ki kızı devlette söz sahibi, mühür sahibi bir paşayla evlensin. İki adamın da kendi kazdıkları o yozlaşmış hırs kuyusuna nasıl böyle keyifle atladıklarını izliyoruz o sahnede. O hırs kuyusunun dibi efsanevi düğün kavgasıyla tamamen gün yüzüne çıkıyor nihayetinde. Düğün gecesi ortalık tam anlamıyla bir savaş alanına dönüyor. Oradaki o kaos inanılmaz. Tellioğulları sahte Tosun Paşa sandıkları Seferoğlu Sıtkı'yı, yani ailenin babasını çuvala basıp kaçırıyorlar gece karanlığında. Seferoğulları da boş durur mu? Onlar da Şaban diye sıradan alakasız bir adamı derdest edip çuvala tıkıyor. Tam o kim kimi kaçırdı, bu çuvalda kim var karmaşası yaşanırken hakiki Tosun Paşa sahneye çıkıp kimliğini gür bir sesle haykırıyor. İşte o andan itibaren kopan büyük kavgayı anlatmaya kelimeler yetmez gerçekten. Tüm yalanların, tüm o yapay hiyerarşilerin fiziksel olarak yıkıldığı andır o kavga. Şaban'ın o kaosun içinde gidip düşmanları olan Seferoğulları yerine kendi ailesini, yani Tellioğlu erkeklerini dövmeye başlaması işin tuzu biberi bence. Lütfü'nün kafasına o devasa metal kepçeyle vurması, sırtında o koca küpü parçalaması, yıllanmış bir sınıf öfkesinin patlaması resmen o darbeler. Tabii sonrasında Lütfü'den yediği dayak ve asıl o efsanevi kapanış anı. Gerçek gücün sahibi hakiki Tosun Paşa'nın Şaban'a attığı o demir gibi yumruk ve hemen ardından kafasına geçirdiği o dev çorba kazanı. Tüm bu sahtekarlığı, tüm o yalan rüzgarını tek bir hamlede bitiriyor o kazan. Çorba kazanının Şaban'ın kafasında çınladığı o ses, dağılan umutların ve yerle bir olan Tellioğlu gururunun en net sesi aslında. Filmin kapanışındaysa sarsılmaz otorite, yani hakiki Tosun Paşa, gücünü kullanarak hem Leyla'yı alıyor hem de uğruna onca entrika dönen o meşhur Yeşil Vadi'ye el koyuyor. Seferoğulları da bu mutlak güç karşısında yenilgiyi kabul edip boyunlarını bükerek çekip gidiyorlar. Ama Şaban'ın o tükenmez hırsı bitmiyor işte. Lütfü'ye dönüp gerçek Tosun Paşa'yı kaçırıp yine ben geçeyim demesi, insan doğasının o uslanmazlığının bir kanıtı gibi. Lütfü'nün bunu dehşet içinde çığlık çığlığa reddetmesi ve ailenin o uçsuz bucaksız çölde kızgın kumlarda yuvarlanarak Şaban'ı kovalamasıyla biten final efsanedir. Aslında bize çok net bir ayna tutuyor o son sahne. Kesinlikle öyle. 50 yıl geçmesine rağmen hala kahkahalarla güldüğümüz bu hikaye sadece bizi eğlendirmiyor aslında. İnsanoğlunun o bitmek bilmeyen doyumsuzluğuna dair çok sert bir uyarı da yapıyor, değil mi? Çok doğru. Tüm bu konuştuklarımızın ışığında bu efsanevi anlatıdan çıkaracağımız çok kışkırtıcı bir düşünce var seninle paylaşmak istediğim. Nedir o? Bu hikaye, doymak bilmeyen hırsın, bitmek tükenmek bilmeyen statü takıntısının, insanları ne kadar çaresiz ve gülünç durumlara düşürebileceğinin en saf kanıtı.
Gülerek izlediğimiz o çölde dolanma, sırtlarda boş küpler taşıma sahneleri aslında modern hayatlarımızın birer metaforu bence. Çok çarpıcı bir benzetme bu. Kendimize sormamız gereken soru şu aslında. Acaba bugün kendi kişisel yeşil vadilerimiz için kariyerimiz, itibarımız veya doyumsuz arzularımız uğruna kimlerin kılığına giriyoruz? Acaba hangi kurak çöllerde içine su koymayı unuttuğumuz o boş küpleri sırtlanıp taşımaya devam ediyoruz inatla? Kendi çölümüzde, kendi boş küplerimizle dolaştığımız gerçeğiyle yüzleşmek gerçekten üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken harika ve sarsıcı bir nokta bu. Umarım bu soru hepimizin aklında küçük de olsa bir pencere açar. Seni bu kışkırtıcı düşünceyle baş başa bırakırken, bugünkü bu derinlemesine keyifli sohbetimizin burada sonuna geldiğimizi belirtmek isterim. Ancak gitmeden önce sana ufak bir hatırlatma yapalım. Nedir o hatırlatmamız? Artık videolarımız kademe kademe altyazılı hale geliyor. Yani videoda istediğin dilin altyazısını açıp o şekilde de rahatça izleyebilirsin. Azerbaycan Türkçesi, İngilizce, Almanca, İspanyolca ve daha bir sürü seçeneğimiz var sistemde. YouTube videosunda altyazı bölümünden istediğini seçip keyfine bakabilirsin. Harika bir gelişme bu. O zaman son sözlerimizle sana veda edelim. Ekran rehberini Facebook, YouTube, Instagram ve X platformlarından yani eski adıyla Twitter'dan takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi ve değerli yorumlarını eksik etmemeyi unutma. Yorumlarda üzerine konuşmamızı, derinlemesine incelememizi istediğin yapımlar olursa onlara da kesinlikle bakarız ve sıradaki rotamızı hep birlikte belirleriz. Başka bir içerikte görüşebilmek ümidiyle kendine çok iyi bak. Ekran Rehberi YouTube kanalından sakın ayrılma. Esen kal, hoşça kal, iyi günler.